Şimdi bu maddenin temel özelliği beyindeki iradeyi sağlayan kısma sinyaller göndererek tamamen knockout etmesi. Como burundanga o como aliento del diablo. Bu hikaye dün gece sabaha karşıydı abi. Saat şimdi kaç? Akşam 8. Tamam. Aldım ben. Yok yok olmaz. Onu götürüyor bu. Ya inanılmaz bir şey. Hakikaten dünyanın en tehlikeli maddesi bence ya. Bu acayip bir şey. Ben bir çetenin izlediğini, hatta sırf Yalın abi de değil, komple hepimizi izleyip Yalın abiyi kıstırdıklarını düşünüyorum. En az 24 saat sürüyor. Hiçbir şey hatırlamıyorsun o 24 saate dahil. Artı senden ne istenirse yapıyorsun. Un beso oliendo un pañuelo con un soplido o incluso mezclar en bebidas y alimentos. Milyonlarca Amerikalı buralara seks turizmine geliyor. Yapmışlar böyle bir şey. Ve o kadınlar da genelde bu caddede oluyor. Bu videoyu yayınlarsak da belki de izleyip de buraya gelecek sizlerin işine yarayacaktır. Ne yapalım, çekelim mi ya? Harbiden. Çekelim. Kesinlikle çekelim. Eğer Yalın abi günün sonunda buna izin verirse bu video aracılığıyla belki de buralara, Güney Amerika'ya gelecek insanların belki hayatını kurtaracak nitelikte bir videoya dönüşecek bu. Çekelim. Belki polislik olacak durum. Şimdi İşimize kendine yarayacak. gelsin zaten, evet, İşimize bakalım. yarayacak. Yani bilmiyorum, kendinde değil ki Yalın abi şu an. Yok yani. Değil. Kaçta gittik biz en son? 4'tü galiba, şimdi saat. Akşamüstü 4'tü. Akşamüstü 4. 2 saatliğine dedik uyu abi diye de ses yok diyeceğim. Ses verebileceği telefonu da yok. Yok, şeyden yazabiliyor. Bilgisayarı kaptırmamış. WhatsApp'ı açıp yazabiliyor da Ha, ben doğru, yazdım. şey vardı, iletilmedi aynen. ama Tamam, açmamış hiç oradan WhatsApp'ı. WhatsApp'a giriyordu değil mi oradan? Girebiliyor oradan. Kullanabileceği bir aklı yok şu an ya. Yok. Ciddi anlamda yani. Yok, gitti yani. Şimdi ben geldiğimizden beri araştırıyorum bu maddeyi. Tıbbi ismi skopolamin. Burada halk arasında burundanga diye geçiyor. O kadar berbat bir şey ki. Çünkü iradeni kontrol altına alıyor. Bazı istihbarat birimlerinin de kullandığı bir maddeymiş. Çok acayip bilgiler okudum. Okudukça da korkmaya başladım açıkçası Yalın abi adına. Hatırlıyorsun, Venezuela'da biz buraya gelmeden bizi uyardılar bununla ilgili. Bu arada aynı bitki sadece Venezuela'da, Ekvador'da bir de burada yetişiyormuş zaten. Aslında orada da var. Çok yaygın diye uyardılar Evet. zaten. Okuduğum bilgilere göre işte Venezuela'dan kaçan milyonlarca insan bu son dönemlerde özellikle kriminal olarak işte buna başvuruyormuş buralarda. Yani inşallah şu anda Geçici bir ayık haldedir bir halde durum. göreceğiz. Yani Evet. uyandıralım şimdi bir. Var ya, tüylerim diken diken oluyor. Sabah o halini Okudukça gördüğümde tüylerim diken diken hatırlıyorsun. oluyor yani. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü, çok. Ayakta duramıyordu. Sürekli tekrar anlık hafıza kaybı yaşıyordu ya. Sana bu maddeyi verdiklerinde sen bu maddenin etkisi altına girdiğin anda sana her şeyi yaptırabiliyor ve iradenle. Yani beraber evi soyuyoruz. Giriyoruz eve, hep birlikte aşağıya taşıyoruz malzemeleri. Veya bir şifremi çalacak, internet bankacılığı. Sana şifreni söyle diyor ve sen iradenle, keyifle söylüyorsun. O an Yaz aslında buraya. hakkın açık. Aklın açık, bilincin açık, bilincin hiç kapanmıyor. Bak şimdi gidelim, eminim konuşacağız, sohbet edeceğiz ama hiçbir şeyi hatırlamayacak. Bu videoyu çekmemiz önemli bu arada. En kötü kendi izlesin kendi halini yani. Çok önemli. Kendi izlemezse de bu durum çok büyük ihtimalle polislik olacak. Öyle, çünkü çok ciddi kayıpları var. Ki o da tespit ettiğine göre şu an her yere bakabildi mi bilmiyorum. Kamera kayıtlarını da almamız lazım. Otelden. Onu istememiz lazım net abi. Giriş çıkışı Verir. illaki vardır. Bize de polissiz verirler mi bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Gidelim. Uyandıralım bir. Hadi. Işığı kapatıyorum. Ben Ama bir ayakkabılarımı giyeceğim bir saniye. 2 hafta önce bile değil, 10-11 gün falan o. Benim de aklım gitti ya. Vallahi var ya. Şuna bassana bu arada asansöre. Biz bir ev falan tuttuk burada. Şöyle biraz duralım dedik, 1-2 haftalığına da olsa biraz hani böyle bir dinlenelim de dedik. O sırada da burada bayağı virütik bir hastalık dolaşıyormuş. Ona yakalandık büyük ihtimalle. Böyle bir herkes şu an hasta Medellin'de. Geldiğimizden beri iyi hissetmiyoruz. Hatta belki sesimden hala anlaşılıyordur. Toparladık, atlattık gibi de. Geldiğimizden beri ne video çekebildik ne etrafa bakabildik. Sadece Yani cips kokuyor.
Yani Medellin bizim için harbiden felaketlerle başladı ya. Çok kötü başladı. Hastalık, Bastın mı abi tuşa? hastalık ardından Yalın abi geldi. Yalın abiyle aslında çok güzel bir şey planlıyorduk. Hatta size de çok güzel bir sürpriz yapacaktık. Böyle evrildi yani. Bakalım kendine gelecek mi, gelmeyecek mi? Keşke Umarım araştırmasaydım ya. Vallahi var ya 4-5 saattir Kara haber gibi sen onları vallahi. gözümü ayırmadım internetten. Araştırdıkça da canım çok sıkıldı yani. Umarım ayıltırız ya iyi bir halde. Bu arada Medellin'e girerken de havalimanında da evlerimizde, apartmanlarımızda falan her yerde, mekanların girişinde şu şekilde. Şimdi kelimeyi söylemeyeyim de YouTube'dan kısıtlama da gelmesin eğer bu videoyu yayınlarsak falan. Bu tarz şeylere yani bunun turizmine acayip karşılar artık. Çünkü bunun turizmi burada bayağı yayılmış durumda. Yerimizi de çok belli etmeyelim. Vallahi tedirgin etmeye başladı da. Bu ülkeye atfetmek de istemiyorum. Hani Kolombiya böyledir işte çok kötü bir yer falan gibi düşünmeyin. Bu video tamamen Yalın abinin maruz kaldığı bu maddeyi sizlere göstermek istediğimizden dolayı çekiliyor. Yani başka bir amacı yok. Gönül isterdi ki farklı başlasın. Hatta belki de başlayacak. Ya bu videoyu belki birazdan Yalın abi iyi halde inşallah görürsek keseceğiz, atacağız. Bu kullanmayacağız bile ama olur da kullanırsak bilgilendirici bir belgesel niteliğinde izleyebilirsiniz. İnşallah gerek kalmaz çekime devam etmemize ama olur da gerek kalırsa bu şekilde izlemenizi isterim. Yani Kolombiya'ya girdik, işte ilk günüm böyle geçti, şu an böyle geçiyor gibi değerlendirmenizi asla istemem. Gidelim abi, otele geçelim. O da bize yakın olmak için aslında hemen bir arka sokakta oteli tutmuş. Bizim tuttuğumuz evle arasında 150-200 metre falan var. Şimdi bu maddenin halk arasındaki ismi az önce de söylediğim gibi burundanga. Ama tıbbi ismi skopolamin. Şimdi bu maddenin temel özelliği beyindeki iradeyi sağlayan kısma sinyaller göndererek tamamen knockout etmesi. Ama şöyle düşünün, knockout ederken seni böyle bayıltmıyor veya sen ölüp bitmiyorsun. Senin bilincin açık, aynen şu an benim yürüdüğüm gibi yürüyebiliyorsun. Tek sıkıntı, şimdi mesela yanımda yürüyen Alican değil de yanımda yürüyen Alfonso, çeteden biri yani. Bana iCloud şifremi sorsa veya bana herhangi bir şeyin şifresini sorsa, internet bankacılığımın aç dese ve şu hesaba hemen şu parayı gönder dese, ben bunu hemen yapıyorum sorgulamadan ve rızamla yapıyorum. Yani o sırada karşımda polis olsa bana sorsa göndermek istiyor musun gerçekten diye, ben göndermek istiyorum deyip gönderirim mesela. Böyle bir etkisi var. Ama sıkıntı şurada. Geldik bu arada. Oteli de göstermeyelim çünkü oteli de zan altında bırakmayalım. Ama onların da hatası var bu arada. Kayıtsız bir şekilde dışarıdan insan aldılar içeri yani. Aynen öyle. Hatası var ama şimdilik en azından zan altında bırakmayalım. Olaylar belki Ya suçu ortaya yoktur, çıkar. vardır diye söylemiyorum da. Ya ortaya çıkar suçu. Ondan sonra cayır cayır gösteririz yani. Ama şimdilik gerek yok. Odadan açarız artık. Yalın abinin yanından açarız kamerayı da. Hatta şu an Yalın abiye bile belli etmeyelim ya. O da tribe sokmayalım adamı da. Bir çekelim 3-4 dakika sonra kendi izler Tamam, en kötü. Tamam. Sıkıntı şu diyordum. Bunun dozunu ayarlayamıyorlar. Yani burada o kadar çok ölüm ve o kadar çok kalıcı beyin hasarı gerçekleşiyor ki bu madde yüzünden. Belki tırnağın ucu kadar. Bunun formu aşağıda yazacağım maddenin formuyla aynı. Tamamen beyaz, bembeyaz, toz halinde. Yani baktığınızda tuz gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kokusu ve tadı da yok. Fark edebilmenin imkanı yok. İçeceğini atabiliyor, bir şekilde sana verebiliyor. Özellikle işte kadınlara düşkün olan erkekleri hedefliyorlar. Anlatacağız birazdan. Yalın abiyle aslında bunun hiçbir ilgisi yok. Nasıl geliştiğini falan hepsini anlatacağız. Eğer video devam ederse tabii. Sıkıntı şu, çeteler kullandığı için genellikle dozları da pek umurlarında olmuyor. Adam ölse ne olur, kalıcı hasar kalsa ne olur diye bakabiliyorlar. Amaçları tamamen soymak, soygun yapmak veya organları kaçırmak. Neyse ki Yalın abi de öyle bir durum yok. En azından kontrolümüz altında o kadarı yani. Şu an yatıyor, birazdan gireceğiz içeri. Ama şu dozu tırnağın şu kadarı kadar değil de 2 katı kadar, 3 katı kadar ufacık bir doz daha arttırdıklarında geçmiş olsun. Böyle bir sıkıntı var işte. O yüzden umarım kalıcı bir hasar yoktur diyorum. Yani daha kötüsüne gitmeyeceğini düşünüyorum ama umarım kalıcı bir hasar yoktur. Umarım öyle bir şeyi kaydetmiyoruzdur bu videoda. Girelim. Tamam. Evet, belki şifreyi açık. Telefonu mu? Evet abi. Büyük ihtimalle telefonda şifreyi sen verdin abi. Yaz dedi belki sana.
Sen yazdın o sırada bir şeyler yaptın. Oh my god. Başka türlü kıramaz onu ya. Yok yok. O kadar hızlı. Vermişsindir abi, vermişsindir. Ben ondan sonra bir an önce bankayı iptal ettirdim Gündüz. Saman aldım diyor yani. Yok yok olmaz. Git. Tamam. Onu götürüyor bu. Bu hikaye dün gece sabaha karşıydı abi. Saat şimdi kaç? Akşam 8. Abi. Geçiyor. 17-18 saat oldu. 20 saat oldu belki. Kardeşim rica edeceğim bana bir Apple Store bul. Bulayım abi. Biraz ışık vereyim mi sana? Bir göze dikkat ver. Şu üstteki açacak. Şunu açmak lazım. Dur açayım. Şu arkadan. Abi %90'ı kapalı. Bir iki tane açık var. 10 dakika sonra olmalı kapanıyor. Yarın. Sabah erkenden abi. Yarın sabah erken açıyorum. Sabah erkenden. Sabah erken. Ama şu an hissettiğin çok normal. Çünkü sabahtan beri araştırıyorum bu verdikleri uyuşturucuyu. En iyi şekilde atlattın şu anda. En az 24 saat sürüyor. Hiçbir şey hatırlamıyorsun o 24 saate dahil. Artı senden ne istenirse yapıyorsun. Sen şu an iyisin yani. Şükür ki Çok kötü. sana çok abartılı bir doz vermemiş. Kötü örnekleri var. Açık mı? Kasayı kontrol ettik abi. Yalın abi. Kasayı kontrol ettik. Drone, gimbal, para zarfı hepsi içinde Senin pasaportların. üstünde bilgisayar var duruyordu. Burada abi. Bak bunları hiç hatırlamıyorsun. Kitap okuyup Evet, kasanın üstündeki bilgisayar. Bunlar hepsi burada abi. sportum. Orada abi. Orada. Giden sanırım kredi kartı olmuş. Telefon, Apple Watch, Bir de kulaklık. gözlük. Bir de Ray-Ban gözlük. Allah'ım. Bunlar gitmiş yani. Ama her şeyden öte var ya, benim korktuğum böyle overdose yapıyorlar bunlar. Bilinçsizlikten. Bilinçsizlikten, cehaletten. Soyup kaçayım bu adama bir şey olmasın demiyor, overdose veriyor. Bir avuç atıyor böyle bunların içine. Sen Götürüyor. abi tamam kurtardın yani. Ben sana diyeyim. Yani yolda soyulduğunu düşün artık yani. Ne bileyim silahlı soyguna falan uğradığını düşün. Onun gibi bir şey oldu yani. Allah'tan fazladan vermemiş yani. Ben kartsız ne yapacağım? Kartsız ne yapacağım? Telefonu aldıktan sonra belki internet bankacılığıyla QR halledemez misin? Uzaktan şey halledilir. Hangi bankaydı abi? Uzaktan halledilir. Oradan birini gönderirsen bankaya bir şekilde halledilir yani. Bir uyan da abi tam. Evet bir bence abi bir duş al. Ya da hakikaten bırakalım. Uyu sabaha kadar. Uyumadan geçmeyecek çünkü kolay kolay. Belli ki. Etkisindesin çünkü hala. Duş alayım. Bir dikelmeye çalışsana ya. Bir duş al. Ondan edeyim mi? Şu yerler büyük. Bir bak bakalım gücün nasıl. Bir bak abi. Çünkü bak ben sana şöyle söyleyeyim. Gündüz yaptıklarımızı hatırlamıyorsun şu an. Yalın abi. Evet. Bak iyi kalkıyor. iyi. Bu bilgisayar şarkısını siz mi çıkardınız? Sen kendin çıkardın. Kablo aradık. Bana şarj kablosu aradın oradan sen. Buldun mu? Bulduk. Sarı ufak kablo. İyi kalkabiliyorsun ya. O benim abi. Şimdi astım ben onu oraya. Bir gir abi. Soğuk bir duş al. Bilmiyorum abinin hafızası açılmadı ya. Tamamlamamız lazım. Nerede yaşandığını falan gösterelim bu videoda. Şu Provenza'nın arka tarafında. Şeyi hatırlıyorsun. Orada oldu herhalde en son. En son oradan çıktı. Varsayım abi. Bunların hepsi varsayım. Şu an hiçbir şey %100 değil bu arada. Yani abi, sadece %100 ben değil abi. artık bu maddeden eminim. Bu burundanga abi. Evet, evet. %100 eminim. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bak Birebir aynı. bir gün geçti aradan. Birlikte yaptığımız kahvaltıyı bayağı kendi ayaklarıyla inip yediğimiz kahvaltıyı hatırlamıyor. Evet. Beni harbiden çok korkutuyor artık. Ya Allah'tan annesini aradı. Kartı iptal etti. Evet. Tekrar söyledi. Kartı iptal etmem lazım dedi. Ettin abi diyorum.
Hiçbir şey hatırlamıyor. Yani Ve iradenin... iPhone'u buldan cihazlar silinmiş ve muhtemelen nasıl tamam yaptığını vermiş hatırlamıyor. abi, vermiş. şifreyi Şifreleri vermiş. kendi eliyle verdi. Kendi eliyle vermiş. Bak oteldeki kayıt, onu da nasıl verdiler bilmiyorum. Oteldeki kayıtları aldık da tamamen planlanmış, tasarlanmış bir şekilde kız odaya giriyor. iCloud şifreleri dahil her şeyi patlatıp Abi, çok çıkıyor. profesyoneller. Gerçekten bunların iş mesleği bu artık herhalde burada. Ya inanamıyorum valla. Ya bir de polis falan da var yani. Öyle ortam olarak buralar güvensiz değil yani. Polis var da ne kadar var bilmiyorum. Ya şu an aslında şehrin en turistik, en güvenli hem de nezih bölgesindeyiz biz. Tabii tabii. Kesinlikle. Şimdi zaten olayın yaşandığını düşündüğümüz yere götüreceğiz sizi. Gördüğünüzde nasıl olabilir böyle bir şey diyeceksiniz ki biz de öyle dedik zaten. Bak Yalın abiye kaç kere sorduk. Hep aynı cevabı veriyor. Bence doğru. Diyor ki Hangisini diyorsun? ya kız giriyor ya içeri. Evet. Kapıyı tıklıyor. Yalın abi diyor ki aç dedi, açtım diyor. Girdi. Görüyorum diyor. Hiçbir şey hatırlamıyor da. Kızı falan da hatırlamıyor. Kamerada da hatırlamıyor. Yok yani görüntüsü yok. İstihbarat servisleri kullanıyormuş ya işte konuşturmak için İnanılmaz bir şey ya. Ya inanılmaz bir şey. Hakikaten dünyanın en tehlikeli maddesi bence ya. Bu acayip bir şey. Bu arada mekanı da ben şimdilik tam olarak göstermek istemiyorum. Bu bölgede yaşandı. Buradaki birkaç mekanın birinde. Ya videoda açıklamamıza da gerek yok bunu da. En azından polislik bir şey olursa mekan belli yani. Arkamızdaki mekanlardan birinde yaşandı. %90 olduğunu düşünüyoruz. Bu mekanlardan birinde ya biz eğlenelim diye çıktık. Yalın abinin ilk günü, ilk gecesi. Yani bizim düşündüğümüz, bizim kurgumuza göre şöyle gerçekleşti bu olay. Çok müzik var ya. Valla size gösterelim diye çıktık da midem bulanıyor şu an şu ortamı gördüğümde. Neyse şu müziksiz yerden ilerleriz. He, olayın yaşandığı yer bakın böyle bir yer aslında. Güvensiz, tekin olmayan hiçbir şey yok şu ortama baktığında. Ha bir de polisler cirit atıyor bu sokakta. Özellikle bu caddenin koruması ayrı bir şekilde özel tutuluyor. Ama işte bu tarz maddeleri ne kadar kontrol edebilirsin o da soru işareti. Harbi travmatik oldu ha. Şu cadde midemi bulandırıyor biliyor musun şu an? Amaç burayı kötülemek veya burası böyledir şöyledir demek değil ya. Yani nasıl bir yerde neler yaşandı size göstermek istedim. Neyse bizim tezimize geçecek olursak, tabii çok da fazla şey bununla ilgili okuduğumuz, duyduğumuz için de belki algımız tamamen öyle işliyor olabilir. O teze yönelmiş olabilir. Yalın abinin geldiği ilk gece çıkalım, eğlenelim. Hem Yalın abi de görsün etrafı istedik. Ha, biz de görmemiştik ya hastalıktan dolayı zaten Ya biz de dışarı çıkmadık çıkmadık zaten ki hiç. doğru düzgün. Aynen yürüyorduk, geçiyorduk falan da etrafa bakıyorduk. Fazla da bir şey yapamadık. Görelim hem güzel bir eğlence olsun falan dedik. Değiş o değiş. Yani birkaç yer değiştirdik böyle. İşte oraya baktık, buraya baktık, oradan oraya çıktık, buradan buraya atladık derken neden o bölgede yaşandığını düşündüğümüzü söyleyeyim. Madde etkisini 15-20 dakika içinde direkt gösteriyor abi. Bizim son girdiğimiz yer, daha doğrusu son ayrıldığımız yer orasıydı. Bu arada şöyle bir sıkıntı da var. Bu madde suratına üfleyerek bile bulaşabilen bir şey. Üzerine alkolle karışık bir şekilde döktüler. 20 dakika içinde derin onu emiyor ve o şekilde bile seni etkisi altına alabiliyor. Yani illa gidip de bu maddeyi alıp böyle burnundan çekeceksin, ağız yoluyla bulaşacak diye bir şey yok. Bu kadar tehlikeli olmasının sebebi bu kadar kolay bir şekilde sana enjekte edilebilmesi aslında. Bizim de düşündüğümüz o mekanda açık olan içeceğin içine artık o tuvalete gidiyorken mi oldu? Belki hepimiz önündeyken bile olmuş olabilir. Her şey olmuş Çünkü olabilir ya. Çok kalabalıktı. abi üfleyebiliyorlar. Yani düşünsene ensenden üfleyebiliyor ve sana bu geçebiliyor ya. İnanılmaz bir şey bu yani. Yani durum böyle olunca otelle işbirliği yapıp da bir çete bunu kurgulamadıysa ben takip ettiklerini düşünüyorum bizi. Neden Ali Can'la bana olmadı? Yalın abi oldu. Biz tuttuğumuz evde 2 odamız var. Ali Can'la orada kalıyoruz zaten. Birlikte oraya geçeceğimiz bence biliniyordu. Çünkü bizde hiçbir şey yok. Sapasağlam çıktık biz yani. Gece ayrıldığımızda Yalın Aynı abiyle şeyleri yiyip içtik bütün yani. gün hatta Evet. gece de değil. Bize bunun yapılmamasının sebebinin ben kesinlikle bizim günlerdir takip ediliyor oluşumuza bağlıyorum. Abi de geldi. Çok güzel gördüler.
kaldığı oteli gördüler. Ayrı ayrı kaldığımızı gördüler. Ve biraz dışarıdan baktığında da abinin üstü başı da çok temizdir, iyidir, iyi giyinir ve şeydir yani hani. Klas adamdır ya. Klas adam ve para da olduğu belli yani. Apple Watch'u bile takma dedim yani şurada da. Uzun lafın kısası kestirmişler gözlerine ve yapmışlar böyle bir şey. Bu arada şu şeyden geçelim ben de, o şey caddeden. O sokaktan değil mi? O sokaktan, çünkü bu maddeyi, şimdi Yalın abi öyle değil. Yalın abi hakikaten ben bir çetenin izlediğini, hatta sırf Yalın abiyi de değil, komple hepimizi izleyip Yalın abiyi kıstırdıklarını düşünüyorum. Çok organize bir şey abi. Çok organize. Çok net yani. organize bir şey. Ya Bu sen oteline kadar takip edeceksin. O cesaretle gireceksin kızı içeriye. gönderiyor şeyle, arabayla. Ha, çok büyük olay o. Biliyor Yalın abinin bilincinin açık ama her şeye tamam diyeceğini. Madde etkisinin olduğunu biliyor. Yani inanılmaz bir şey. Ama normalde bunun en yaygın yaşandığı şekil kadın üzerinden. Yani buraya çok fazla seks turizmine geliyorlarmış. Bunu da geldikten sonra öğrendik. Ben hiç Medellin'de böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi birazdan bir sokaktan geçeceğiz. O sokağı gösterelim size. Ya burada Kızılderililer falan yatıyorken o yan sokakta acayip bir ortam var. Milyonlarca Amerikalı buralara seks turizmine geliyor. Ve yaşça büyük insanlar çok küçük kadınlarla birlikte olmaya çalışıyor. Bu da Kolombiya'nın artık kurtulmak istediği bir durum. Havalimanlarından tutun da kaldığımız apartmanın kolonlarına kadar, otellere kadar her yerde bununla ilgili uyarılar var zaten. Neyse, işte bizim bu maddeyi, burundangayı daha çok kadınlar aracılığıyla veriyorlar. Söylediğim gibi. Ve o kadınlar da genelde bu caddede oluyor. Şöyle bir caddeden hızlıca geçelim. Siz de bu işin nasıl yaşandığı hakkında bir fikre sahip olun. Yani bu videoyu yayınlarsak da tam bir konu bazlı belgesele dönüşsün ki belki de izleyip de buraya gelecek sizlerin işine yarayacaktır. Ben kameraya Evet. bir şey demesinler diye sen sadece bende tut kamerayı. Şuraya bakın. Şurada kadın düşkünü, parası olan buraya gelen insanları düşünün. Bunları bu tuzağa düşürüyorlar. Ve eve götürüp veya otele her neyse götürüp bunları bir de uygulamalardan da çok yapıyorlarmış. Bu dating uygulamalarından birinde tanıştıktan sonra aynı bu burundanga maddesini iki kadın, bir erkeğe, Türk'ten bahsediyorum bu arada, bir erkeğe veriyorlar. Adam zamanında burada yaşıyor. Bundan 6 yıl önce yaşanıyor. Adam burada yaşıyor. İki kadın, bir erkek, Türk, eve gidiyorlar. Çete üyeleri aşağıda kamyonu çekiyor evin altına. İnsanın o beynindeki irade yetisini nasıl bloke ediyor siz düşünün. Adam evini soymaya gelen iki kadın ve aşağıda bekleyen çete üyeleriyle birlikte kamyona evindeki eşyaları birlikte indiriyor. Bu maddenin diğer ismi de Devil's Breath. Yani şeytanın nefesi. Bir diğer ismi de zombi ilacı diye geçiyor. Çünkü seni zombiye dönüştürüyor, tahmin edebiliyorsunuz. Sesim kısıldı artık, konuşmada daha fazla şey yapamıyorum ya. Hala fiziksel olarak kötü hissetmiyorum artık, iyiyim de sesim açılmadı ya. Bak adam mesela arkada pazarlık yapıyor. Böyle. Öyle bir olay var işte. Yaşandığını düşündüğümüz yeri gördük. Arkada bu maddeyi nasıl veriyorlar? Birkaç örnek görmüş olduk. Yeter bence bu kadar. Yani inşallah artık yarın sabah tertemiz uyanır Yalın abi. Evet. Gideriz bir kahvaltı yaparız ve hep beraber güleriz ya. O anı Harbiden. bekliyorum ya artık. Giden şu malzemeler olsun. Ama kredi kartını iptal etti, tamam mı yani o? Neyse tamam, şey yapalım, kapatalım burada. Dediğim gibi çünkü bu Kolombiya videosu olarak düşünmeyin, Medellin değil. İnşallah yani her şey yoluna girer, düzelir. Çok güzel bir video çekeriz yani hep beraber. Diyelim kapatalım şu an burada. Yalın abiye uğramayalım çünkü bırakacağız dedik. Uyusun o, harbiden sabaha kadar uyusun. Zaten iyileşmezse hastaneye gideceğiz. Sabah olmazsa hastane ve polise gideceğiz sabah. Ya da inşallah kahvaltı yapacağız. İnşallah kahvaltı yapacağız ya. Herkese harika bir Medellin sabahından günaydın. Haleti ruhiyemden anlayabilirsiniz ki size güzel haberlerim var. Bizim için muhteşem bir haber zaten. Burundanga dediğimiz bu iğrenç maddenin, bu iğrenç uyuşturucunun 96 saat sonrasına geldik şu anda. Yani şu an bu maddenin etkisini 96 saat sonra görmüş olacaksınız. İnanamıyorum yani. Gerçekten bugün şu anda bu şekilde sizlere kamerayı güler yüzümle açabildiğime inanamıyorum. Çünkü 96 saattir gerçekten perişan durumdayız.
Abi Burundanga şakanı da yapmışsın. Hızlı bir giriş yapmışsın piyasaya. Not lazy, just energy efficient. Evet, şu anda tam Tembel olarak değilim. ben. Sadece enerji tasarrufundayım. Şu anda tam olarak Son ben. 96 saat. 96 saattir ben. Abi nasıl hissediyorsun ya? Yani bugün iyiyim. Kafam yerinde. Yürürken yalpalamıyorum. Abi seni aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Evet, beni de. Yani Beni de tekrar görmek hayattasın. Badere atlattık diyelim. Abi hiç ufak değil ya. Vallahi mütevazilik yapma. Dünyanın en tehlikeli uyuşturucusunu verdiler sana Evet, yani. öyleymiş. Sonradan okudukça ben de bir böyle dedim neler olmuş. Maalesef beklemediğimiz bir anda gayet bir yerde eğlenirken. Şu an hızlandın ama. Tabii tabii. Daha iyi. İyisin. Ama %100 kaç saat müsün? oldu? %100 yakınım herhalde. Daha iyiyim. Biliyorsunuz olayı, hani sanıyorum takip ettiler yalnız kaldığım için. %99 diyorum ben abi. Ben de öyle tahmin Sadece ediyorum. seni değil bence üçümüzü de takip Öyle, ettiler. öyle. Bu arada çok teşekkür ederiz böyle bir videoya izin verdiğin için. Biz en başından beri en kötü sen izlersin veya sen izlemek istemesen bile polislere falan izletiriz diye düşünüyordum. Gracias. Yani en azından böyle bir kayıt almamız yararlı olacağını düşündüm. Evet. Ama izin verirsen de videonun başında da söyledim zaten. 2-3 kere tekrarladım. Bence insanlık adına da Evet, harika bir video yapıyoruz şu anda. Bilinmesi Buraya gelecek gereken olan bir şey. herkese yani ya burada gezilebilecek 5 yeri göstermemizden yapılmaması gereken tek şeyi göstermemiz bence daha önemli manidar yani. Aynen öyle. İşte biraz sersem hissettim. O gün de yeni gelmiştim gerçi, uçaktan inmiştim falan. Hani yorgunum diye yanınızdan ayrıldım. Otele gittiğimi hatırlıyorum. Odaya girdiğimi hatırlıyorum. Devamını hatırlamıyorum. Arkamdan biri gelmiş. En son hatırladığın En son odaya görüntü, giriş. En son odaya odaya giriş. girdin. Yani odaya girerken de böyle sersem gibiydim. Zaten üstümü bile çıkartmamışım. Benim arkamdan birisi geliyor. İşte odanın kapısını çalıyor. Bu arada bunu sanıyorum sen bahsettin olaydan. Hani bayılmıyorsun aslında. İradeni kontrol eden ve söylenilen şeyi yapıyor. Ama ya dayı şimdi mi geldin ya? Ha, gel. Gracias, gracias. 5 minutos. Söylemeyeyim diye para verin diyor adam. hakikaten öyle ya. Arkadan işte otele giren kişi kim olduğunu da hatırlamıyorum. Daha önce de gördüğümü sanmıyorum yani. Tam olarak nelerini aldı abi? Telefonun. Telefon, Saat. saatim, cüzdanımda bir yani 70 dolar Biraz gibi para bir var para demiştin. vardı. Çok büyük bir para yoktu. Kredi kartı gitti. Kredi kartı, Bu arada ehliyet. iptal ettirdik kartı. Evet, Sen onu evet. dün hatırlamıyordun. Evet, bugün hatırlıyorum. Bugün hatta tekrar aradım bankayı. Dedim ben aradım demişsiniz, iptal ettiniz değil mi diye emin oldum. Ehliyetimi almış, ne yapacaksa ehliyetimle. En büyük sıkıntım orada aslında o. Gözlüğümü almış. Pasaportlar kasadaydı. Bir de kasanın üstünde böyle bir zula bulmuştum ben. Bilgisayar ve tabletim sığmadığı için onun üstüne koymuştum. Onları da görmemiş. Peki şeyi hatırlıyor Bilgisayarı musun abi? şarj cihazını almış. Bilgisayarı bulamamış ama şarj başlığını almış. İradeyi bloke eden bir madde olduğu için sana herhangi bir şifreyi söylettim çünkü direkt Hiç iCloud hatırlamıyorum. şifresini kırmış. Evet, Normalde kırılmaz yani o. kırılmaz ve ertesi gün gelen mail işte telefon ve saat iCloud sisteminizden çıkartılmıştır gibi bir mail geldi. O kadar hızlı gerçekleşmiş olmadı. Ya çünkü sana sanıyorum şunu dese o anda telefonu şifreni yaz, resetletti. yapmışsındır. Şifreyi normalde hatırlayamıyorum. Ben nasıl o anda hatırladım onu da bilmiyorum yani. Hani uzun bir şifre olduğu için. Telefonu da saati de resetlemiş. Kullanılabilir hale sıfıra getirmiş yani. Şeyi hatırlıyor musun abi peki? O kızın kapıyı çalıp da hiçbir şey yok Kim ya. olduğunu, Allah kim Allah. olduğunu bilmiyorum. Kız mı erkek mi onu bile bilmiyorum. Kameradan gördük işte. Yani kimin geldiğinden haberim yok. Çok ucuz yırttım ben sana söyleyeyim. bunlar- Kaçırabilirler. Tabii bunlar Kaçırabilirler. böbrek çalınması oluyormuş. Ya böbrek iyi abi. Kaçırabilirler. Her yani- şey gidebilir o iş yani. Zaten girip çıkması 7 dakika falan sürmüş herhalde. 10 dakikadan fazla değil gibi. Ve ben Evet. hiçbir şey bilmiyorum. Sabah geldik sonra bir de akşam geldik. İşte sabah kahvaltı yemişiz beraber. Hatırlamıyorum. Duş Orasının almışım, olmaması hatırlamıyorum. mesela çok ilginç geldi Sıfır. bana ya. Bakın sıfır yani. Biz yemek yedik mi dedin ya Ben abi. çünkü O vurucu sizin- oldu yani. Sizin bir geldiğinizde sabah mı oldu dediğimde akşam oldu dediğinizi hatırlıyorum sadece. Evet. Yani o da bir gün sonra mı 2 gün sonra mı onu da bilmiyorum. Bir de abi hiçbir şeyi hatırlamamakla beraber bir ara sanki bizi de tanımıyor gibi bir hal aldı. Kendimi tanımıyordum büyük ihtimal kardeşim yani. Orada bir ürküttü. Çünkü sana da söylediğim gibi konuştuk biraz hakkında. Yani benim korktuğum kalıcı hasar Evet. veya Şu anda bunun görünen bir şey çok yok. daha kötüye gidebilecek Şu anda şeyler bir şey yok. olabilmesi hiçbir Evet. şey yok. Tamam abi bizdesin ya. Yani bu Biraz zaten burundan göstermesi abi. aldım. Yeterince aldım bu ara. Abi o zaman afiyet olsun. Biraz evet yemeye başlayalım biraz. Yani hayata geri geldin. İlk kahvaltımız. İlk kahvaltın. Son akşam yemeğinden sonra. Aramıza hoş geldin. Bu arada güzel de bir yerdeyiz abi ya. Evet burası güzel bir Güzel bir kahveci. yerdeyiz. Bayağı Brunch ve kahve konusunda daha önce güzel kahvesi olduğunu duymuştum.
Şöyle bir bowl yapmışlar. Bir bali değil ama güzel görünüyor. O zaman afiyet olsun ya. Abi şimdi senin uzmanı olduğun konu kahve. Umarım kahveyle ilgili hiçbir şeyi unutmadın. Yok, kahveyle ilgili O bir şey yok. taze değil mi? Onlar Bütün taze. bilgiler, her şey taze. Onlar taze. Şimdi bize dehşet bir kahve içireceğini söyledin. Kolombiya kahvenin büyük merkezlerinden biri olduğu için buraya geliş amacım da zaten buydu biliyorsunuz. Burada buluşma amacımız da. Abi neye niyet neye kısmet oldu ya. Medellin'e indiğin kaçıncı gün oldu bugün? 6 galiba. Ve gerçekten sağlam şekilde seni şöyle gördüğümüz ikinci gün. Bir ilk Evet, gündü, ilk. bir de bugün yani. Resmen senin Medellin diye bir şehre gelip Kolombiya'da bir şekilde bu maddeye maruz kalıp bunu yaşayacağım var mı? Bu deneyimi yani. Evet, yani Ya hoş ben bir sana- deneyim değildi ama ucuz atlatıldı. Abi bizimlesin ya. Kahvenlesin, bizimlesin ya. Ben senden şunu anlatmanı istiyorum, şu kahveyi. Ha, bu kahveyi ben kavurmadığım için anlatamam aslında. Ama honey process dediğimiz meyvenin çekirdekten tam ayrılmadan güneşte kurutularak işlem yapılmış bir kahve çeşidi. Aromaları çok keskin olarak barındırıyor bardakta. Çok da keyifli bir kahve olduğunu düşünüyorum. Kahvenin Deneyeceğiz tadımını şimdi. nasıl yapıyoruz abi? Yani aslında cupping diye bir olay var, onu yapıyoruz ama kahveyi de tadına bakarken damağınızın ve boğazınızın arkasına doğru çekerek, hani böyle çay içer ya bazı insanlar, biraz şöyle öpürdeterek, biraz çirkin bir ses, kusura bakmayın ama böyle gibi almanız Nasıl sence? faydalı. Kahve güzel ama yanlış demlenmiş. Öyle mi? Evet. Bu kadar hızlı hemen anladın yani. Kahve güzel bir kahve çünkü kokusuna falan baktım. İşlenmesi kahve güzeldi ama aroma bardağa geçmemiş. Bu da yanlış demlemeden kaynaklanıyor. Abi şimdi ben sana etkilerini sormak istiyorum. İşte ben çünkü seni biraz daha böyle şey görmüştüm. Sanki böyle biraz Ya yavaşladın ve Evet. hani ama dedim ki hani alkol etkisi falan olabilir yani. Çok da içmedik aslında. Bir de alkol hani pek beni sarhoş etmez, çok etkilemez ama uçaktan indim, yorgundum. İşte sabah indim, dinlenmeden Ben buluştuk. onları düşündüm. Dedim çok normal Aynı yani. gün 2 tane burada toplantıya girdim geldiğim gün kahveyle ilgili. Arkasından bayağı bir yürüdük, siz şehri göstermek istediğiniz için böyle bir bayağı yürüdük. Sonra gidip biraz içince herhalde dedim gerçekten yoruldum, vücudum yani yorgunlaştı diye düşünüyordum. Ama otele gittikten sonra kayıp olduğu için olay o değilmiş, yorgunluk değilmiş. İşte 24 saati hiç hatırlamıyorum. 36-40 saat sonra geldiğinizi böyle bir hayal meyal hatırlıyorum. Ama şöyle hissediyordum. Akşam ayrıldık, siz ertesi gün sabah geldiniz. Ben onu hatırlıyorum sanıyordum ama meğer ertesi gün değil 2 gün sonra sabah geldiğinizi hatırlıyormuşum ben. O ara hiç yok. Vücudunda ne hissediyordun o gün? Yani yürürken böyle sola doğru çekiyormuşum. Sanıyorum şöyle, şimdi kaslar çalıştıkça oksijene ihtiyacı oluyor ya. Evet. O tekrar tetikleyip bir müddet mesela yokuşta yürüdükten sonra gerçekten yönümü sabitleyemiyordum. Yani böyle bir kaya kaya araba sağa sola çeker ya, öyle yürümeye başladım. Bir iki gün öyle yürüdüm. Ve- Hatta Alican koluma girdi, öyle yürüdük bir süre falan. Tamamen hafıza kaybı vardı. Evet. O günler. Evet. O gün içinde ben yani. aynı şeyleri size 3 kere 4 kere söylemişim. Başka aradığım insanlar da olmuş. Biz de sana hatırlatıyorduk hatta. Evet, Bak abi bak söyledim bir daha bunu diye. söylüyorsun. Bak bir daha Evet, söylüyorsun söyledim diye. değil mi diyordum. hatırlatmaya Onlar geliyordu. çalışıyorduk. O işte 48 saatten sonra artık hatırlama olayı normale döndü. Bir de şeyi hatırlıyorum abi. Odaya girdiğimizde tam çıkarken sen Türkçe değil bize İngilizce Oo. hold the key behind the door dedin. Yani İngilizce dedim onu. Allah Allah. İyi Yani Rusça belki demek. beyinde geçici felç Tabii mutlaka olmuş olabilir. yani Çünkü öyle beyin çalışmasını olduğunda da mutlaka etkiliyor. Ne konuştuğumu çünkü zaten hatırlamıyordum yani. şeyleri Orada- hatırlıyorum çünkü çok değişik kelimeler söylüyorum. Mesela yürürken kaldırıma değil de işte şuraya havuza çıkalım falan gibi böyle Onları bak hiç hatırlamıyorum. şey yani. Kahvaltıya götürmüşsünüz beni otelde aşağıya. Hiç yok sıfır sende. bende. Ben diyorum ya, yani sizi hatırladığım zamanı işte akşam yattık, sabah geldiniz hatırlıyorum. O arada düşün abi, sen bizimle değil de Başka birisiyle başka olsaydım birisiyle veya kimseyle olsan olmasaydım, birini kaçırdığını düşün abi. hani filmlerden biliriz, görürüz, işte arkadaşınmış gibi davranıp ya işte hani biz senin arkadaşız hatırlıyorsun değil mi? Hani şunu yapmıştık, şunu şuraya saklamıştık, nereye saklamıştık hatırlayamıyorum diye. Sana bunu söyletmeye Ya bu ne çalıştıkları kadar bir sokağa olay düştü yani. abi. CIA'nin kullandığı şey şuradaki Juan'da niye var ya? Bence önce buradaydı, sonradan CIA'ya geçti yani. Genelde öyle oluyor aynen. Yani bence öyle keşfedildi Ama bir bunu olay. şey olarak da kullanıyorlarmış burada. Keyif verici. Bana keyif vermedi. Abi hiçbirimize vermedi. Baro ile başlayan bir ağacın kökünden elde ediliyor. Hatta çiçeğinden elde ediliyor. Çok acayip bir görüntüsü var onun. Hatta fotoğraflara koyarız videoya da. Böyle aşağıya sarkan, güzel de görünen bir çiçek aslında. Kokladın Bundan mı elde- gittin? Kokladı mı değil. Altında uyudum.
Oo. Geçmiş olsun. Altında uyudun böyle abi işte. İyi ki buradaydınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Yok abi ne demek Herkesin ya. başına gelebilecek bir şey. demek? Gerçekten bu videoyu da ben biliyorsunuz daha önce de bir videomuz var beraber. Pek kamera karşısına alışık değilim. Çok da sevmem. Rusya'da kahve Bir hakkında videomuz bize var. güzel bir brief verdin. Daha bir kısım güzellerini vardı. yapacağız. Ama bu gerçekten hani insanlara uyarı bakımından güzel bir video olacağını söylediğiniz ve beni hani haklı bulduğum için evet yayınlayalım. Teşekkür ederiz yani Estağfurullah. yayınlamamıza izin verdiğin için. Çünkü gerçekten biz Yanlış bir şey değil yapılan, herkesin başına gelebilecek bir şey. Gerçekten faydalı olacak, sizin izleyicinize bu faydalı olacak bir şey. İşte 2 gece önce de çıktık ve nelerin nerede yaşandığını göstermek adına böyle bir videoda da gösterdik. O aynı videoda olacak oralar. Çok berbat bir şey diyorum ya. Şurada sokaktaki bir satıcı paranın üstüne sürüyor. Kart vizitin üstüne sürüyor. Gözlük Evet. satan adam sürüyor. Ondan sonra Seni çete takip olarak ediyor. takip ediyorlar. Aynısı o, bir yerde aynısı. bir tutuyorlar yapıştırıyorlar. Yani tabii, Sen de klas adamsın abi. bu yani- Dışarıdan baktılar mı yani? Yani- Bir burundanga verelim de. bir canı çeker diyorsun. Neyse dediğim gibi ya, $2500 civarı bir zararımız oldu ama böbreğimizin, canımızın, Abi beynimizin yerinde 2500 durması. dolar zarar var ya bence kar oldu. Ben sana Tabii, öyle hiçbir söyleyeyim. şey. Konuştuk, anlattık. Sen de Biraz okudun, bayağı araştırdıktan araştırdın. sonra zaten benle Yani yapışamışım. çok ya şükür bu yanlışlıkla durumdasın. eli kaysaymış. Herhalde barda içkiyi attılar getirirken Ya içkiyi. öyle. Eli kaysaymış. Şu anda siz Geçmiş Türkiye'ye olsun abi. beni götürüyordunuz yani. Ya zaten sen dün gece mesela şu halde biraz görmesek hastane artı polisti yani. Buranın polisi de biraz sıkıntılı yani. O yüzden hiç Ondan abi hiç girmemekte oralara fayda girmedik. var. İyi de yaptık. İyi de yaptık. Hastaneye de girdik mi çünkü otomatik polisle Tabii kriminal olduğu için polise şey olacağız, giriyorsun. bağlantı Burada kuracağız. ehliyet çıkartmak sıkıntı ama buradan gideceğim yerde konsolosluğa gidip bir geçici ehliyet mi artık nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Öyle bir şey Başka yapacağım. birine burundanga verirken arabayı kullanan senin ehliyeti kullanmaz umarım. Aa ne bela bir şeydi ya. Abi valla tekrar Hepimize hoş geçmiş geldin aramıza. Hayata geri hoş geldin. İyi ki buradaydınız beyler. Teşekkür ediyorum. Valla Yani seninle tekrar var şöyle için. özel bir kahve içmek bir zevk yani. Medellin maceranın sonunda ben sana özellikle sormak istiyorum. Buraya gelecek olan neye dikkat etsin sence? Bu Yani- deneyimden sonra sana özel bir soru bu. Yani evet. Medellin'i çok biliyorsun falan dedi. Hatta hiçbir şey yapamadık. Bir şey yapamadık. Evet. Biz de hastaydık Bir şey yapamadık. zaten. Ben Allah'tan toplantılarımı ilk gün yapmışım ki Evet Allah'tan onları yaptık. yani yoksa daha kötüydü. Bugün sabah da artık kendime gelince son işimi de hallettim. Öyle dönüyorum. Yani şehrin biz turistik bölgesini gördük. Barlar Sokağı gibi her yerde eğlence, müzik, kalabalık bir çok enerji iyiymiş var. be. Ama bu enerjiye aldanıp her yerde her şeyi içmeyip güvenilir bir yerlere gidip biraz dikkat edip içkiyi masada bırakıp bir yere gitmemek bile gerekiyormuş demek ki. Aynen öyle bak. Yani bunu belki o unutuyorduk az dönemde daha kondu. söylemeyi. Belki o barda çalışanlar çeteden birisi belki orada getirirken koydular. Bunu da bilmiyoruz. Abi şu bile illa gece mekana gittin Değil, alkol değil, falan. restoranda, Şurada kafede. ya şurada sabah kahve içiyorsun. Şunu Ya. bırakıp tuvalete gidip gelmeyeceksin. Peçetenin içine dökse bitti. Tat yok, koku yok, hiçbir şey yok, anlama şansın yok. Aynen. Ve o yani yarım saat sonra bitiksin yani. Yarım saat sonra şalter kapanıyor. Kendimi kötü hissetmemle şalterin kapanması arasında Bence yarım saat bile yok. tahmin ediyorum 20 dakika falan çünkü 10 dakika mesafedeydik Evet. zaten otele. Beyler yorgunum gideyim dedim, ayrıldık. 15-20 dakika sonrası bende yok. Gelen herkese de gerçekten bu konuda sadece bu Kolombiya'da değil büyük ihtimal bütün Güney Amerika'da çünkü bu bitki özellikle Ekvador, Venezuela bir de burada yetişiyor ama mesela Buenos Aires'te falan da Arjantin'de de bayağı bunu kullanıyorlarmış. Ve ilginci de şu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yıl 2015. Türkiye'de bunu Afyon'da bir adam kart vizitine sürerek kullanmış. bir Türk galiba yanlış bilmiyorsam burada bir yerde ölmüş bundan dolayı Akademisyen fazla abi. dozdan. 2018'de bir akademisyeni burada yani fazla doz vermişler. kaldırıyorlar. Aynen öyle. O ölmüş yani bunları okuduktan sonra gerçekten yani ucuz atlattık. Sevim gibi iyi ki vardınız. İyi ki sen de varsın abi aramızdasın ya vallahi. Hala. Bu arada şunu da kapatmadan söyleyelim. Bunu tamamen Kolombiya ile bağdaştırmak istemiyorum. Evet. Çünkü geldiğimizden beri gerçekten çok keyifli bir atmosfer var. Yani Medellin'de çok bir şey göremesek de görebildiğimiz kadarıyla tahmin ediyorum ki göreceğimiz kadarıyla burada çok keyif alacağız. Çünkü yani ortamı görüyorsunuz şu an evimizin direkt altında bir yerdeyiz. Cıvıl cıvıl bir yer. Zaten Amazon coğrafyasında olduğumuz için de ayrıca ferah ve oksijeni bol hissettiriyor buralar. Yani çok keyifli bir atmosfer var. Medellin'i ben Evet, çok sevdim. Yani ormanın ve dağın içine yapılmış bir şeyi Çok hiç keyifli. bozmadan yani bu kadar yeşillikli sokaklar hiçbir yerde görmedim her yerde. Yani resmen Bali'yi Bali'yi şehirleştirmişler. şehirleştirmişler. Hatta ya doğa o kadar korunmuş ki ben acayip keyif aldım. Bizim evden buralara yürüyüş yolu falan muhteşem. Bundan sonraki videolarda da artık Medellin'i, Kolombiya'yı
görmeye, gerçekten tanımaya başlayacağız. Dediğim gibi bu video bu madde özelinde belgesel nitelikli izleyebileceğiniz bir video olarak düşünebilirsiniz. Ben de bu videoyu yapmaktan çok keyif aldım diyemiyorum. İlk 96 saat hiç keyif almadım ama şu anda en keyifle En azından yaptığım bilgilendirmek videolardan için, biri oldu evet, diyebilirim. Bilgilendirmek için, Kesinlikle. insanları uyarmak için güzel bir Kesinlikle. video oldu. Bu arada Medellin dediğin yeri biz Türkiye'de Medellin. Medellin olarak biliyoruz. 2L'ye geldim mi Evet, C ben de diyorlar gelince bunlar. öğrendim. Nerede bu adamlar demesinler yani izleyicilerimiz. Medellin. Medellin oluyor. Aynen. Abi günlerdir burada yatıyorsun biliyor musun? Sağ olun. Başınız için gerçekten. Ne demek ya? Komik oldu. Yer yatağa yattık. İptidaya koştuk. Vallahi rahat mıydın abi? Önemli Kusurumuza değil. bakma yani. Estağfurullah. Şöyle Sağ büyük olun. bir Beni otelde divanımız falan. bırakmadığınız bile büyük incelik. Yattık, Yok rahatlık, vallahi sıkıntı yok. gönlümüz el vermedi orada. Bir burundanga daha almanı kaldıramayız abi. Ama burada yattığını gerçekten hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O kadarı var değil mi? Olaydan sonra 2 gün daha oteldeydim. 3. Evet. gün çıktım galiba. 3. günden sonra buradaydım. Oraları hatırlıyorum. Olsun. Aslında hatırlamaman da güzel abi. Komple silelim ya. 96 saat yok yani. Hayatında olmayan bir 96 saat. Evet, rekor. Vallahi rekor. Teşekkür Abi ederim. iyi yolculuklar. Sağ ol. Gidiyorsun birazdan. Evet. Sao Paulo yolcusu Sağ olun, kalmasın. gidiyorum. Oradan Miami'ye. Oradan Kendine da çok dikkat et. memleketimize döneceğim. Bu burundanga vakası ilk ve son olsun. İnşallah. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Şöyle size ben bir de son olarak manzaramızı göstereyim. Daha çok şey göstereceğim burada. Şöyle köşeden de ufak bir dağ manzaramız var.